Şüpheli cinsel ilişki sonrası gebelikten nasıl korunabiliriz? Nasıl bir şüpheli ilişki? İşte eşinizle prezervatifle korunuyorsunuzdur. Bir baktınız, prezervatif delikmiş. Ya da yumurtlama günleri geri çekecekti adam, hop çekemedi. Beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir partnerle oldu. İşte bu tür durumlarda gebelikten korunmak için ertesi gün hapları var. İlk 72 saat içinde alındığında yumurtlama üzerine veya döllenme üzerine rahim iç tabakanın bozulmasıyla beraber etki göstererek gebelik üzerine negatif etkili. Yani gebeliğin oluşmasını engelliyor. Adetle beraber rahim duvarından dökülmesini sağlıyor. Peki bunlar piyasada var mı? Evet, her eczanede ertesi gün hapı olarak satılıyor. Birkaç isimde var. Ama bunlardan en etkili olanları tek haplı olanları ve bunları da mümkünse ilk 12 saat içinde almalısınız. İlk 12 saat içinde aldığınızda %90'lara varan bir gebelikten korunma elde edebilirsiniz. Ama bu süre geçtikçe, 72. saate doğru geldikçe %60'lara kadar düşebilir. O nedenle de böyle bir şüpheli, problemli cinsel yaşam birlikteliği olduysa, cinsel birleşme yaşadıysanız gecikmeden ertesi gün haplarından eczaneden alabilirsiniz. Bunun dışında hap kullanmak istemiyorsunuz. Emboli gibi problemleriniz var. Haplara karşı alerji geliştiriyorsunuz. İşte bu tarz hormon ilaçları yerine yine 72 saat içerisinde rahim içine bakırlı spiral taktırarak yine gebelikten korunabilirsiniz. Bu bahsettiğim hormonal yöntemlerin dışında rahim içi araç yani spiral. Bunların da bakırlı olanlarını şüpheli cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içinde bir jinekoloğa taktırdığınızda sizi yine yüksek oranda gebelikten koruma sağlayabilir. Siz yine de bu son dakika gollerine bırakmayın kendinizi. Düzenli cinsel yaşamınız varsa özellikle düzenli bir korunma yöntemi kendinize seçin. Kendinize seçeceğiniz bu yöntemi bir kadın doğum uzmanıyla beraber belirleyin. Ne yazık ki çok sayıda bana mesaj geliyor, hastalarımdan soruluyor. Yani hocam diyor en iyi koruyan ne? Yani %100 koruyan ne? En iyisi ne? Şimdi böyle en iyi diye bir metot yok. Kişiye özel metot var. Yani 25 yaşında hiç evli çocuk sahibi olmamış birine spiral takmayı önermiyoruz. Bu onun için en iyi değil. Ama 3 çocuğu olmuş, uzun bir sürede çocuk sahibi olmayı düşünmeyen, 10 yılın üstünde çocuk düşünmeyen birine de spiral uygun olur. Yani sizin yaşınız, çocuk beklentiniz, kilonuz, cinsel yaşamınızın sıklığı, rahim duvarı, yumurtalıklar, ilaçlara karşı gösterdiğiniz reaksiyonlar, bakıra karşı alerjiniz gibi sebeplerle sizin için olan en iyi korunma yöntemi değişken olabilir. O nedenle de önce kadın doğum hekiminizde jinekolojik muayenenizde olun. Ardından onunla beraber beklentilerinizi konuşarak size uygun en iyi yöntem neyse birlikte belirleyin. Mutlu, sağlıklı, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum.